şimdi Ercan Bey'e dönmek istiyorum. Ercan Bey de bu konuda gayet deneyimli bir isim. SFS'nin ortaklarından. Şimdi InsurTech'in en büyük yarattığı kaygı piyasada aracıyı ve hatta hani daha da öteye giderek sigorta şirketlerini ortadan yok etmek demeyeyim de aradan çıkartmak gibi bir misyonu var olarak algılanıyor. Aslında ben tabii bu algıyı, hani kritik bir soru bu. Süreçte belki aradan çıkacak ama tabii yok olması gibi bir şey söz konusu değil. Bu manada InsurTech'in sigorta şirketini ortadan kaldırabilecek bir potansiyel gücü var mı diye sormak istiyorum. Ben öncelikle size, Levent Bey'e, tüm panelistlere ve sponsorlarımıza, bizi izleyenlere çok teşekkür ederek başlamak istiyorum sorunun cevabına. Sigorta sektörü özellikle tüm sektörlere poliçe yapan bir sektör. Dolayısıyla sigorta teknolojisi aslında diğer teknolojilerin gelişiminden sonra ortaya çıktı. Çok yeni, dünyada bile çok yeni. InsurTech İngiltere'de, Amerika'da yeni hız kazanmaya başladı. Teknolojinin geldiği yere örnek vermek için bir TED'de izlediğim bir sunumdan bahsedeceğim. Biyoteknoloji Amerika'da çok gelişmiş. İnanılmaz biyoteknoloji firmaları kuruluyor ve firmalardan bir tanesi sadece bir kan örneğinden yüzün tüm portresini bilgisayarda grafik olarak çizebiliyor. Siz söyledikten sonra bakmıştım, gerçekten çok çarpıcı. Teknoloji öyle hızlı ilerliyor ki bir sabah uyandığımızda belki de kişisel bir test ve MR cihazına girip oh ne güzel bugün 100 tane hastalık bende yok diyeceğiz. Verilerimiz hasta sağlık ve sağlık sigortası veri merkezine aktarılıyor olacak. Potasyumunuz bugün biraz düşük. Bugün şu yiyecekleri alsanız iyi olur diye belki de saatimizden, belki de arabamızın camına yansıyan ekrandan bunları görme imkanımız olacak. Belki de poliçelerde o günkü bütün bu verilerimize göre önerilmeye başlanacak. Bu şekilde hem ilaç sektörü kişisel hale geliyor, hem food industry, besin endüstrisi kişisel hale geliyor. Sigorta teknolojileri de bu ilerleyen teknolojilerle birlikte inanılmaz büyük bir hızda, özellikle gelişen ülkelerde çok hızlı bir şekilde büyüyor. Böyle bir ortamda aracılar ve sigorta şirketleri yok olacak mı? Ben size çok küçük, siz de biliyorsunuz bu olayı. Evimi bu yağmurlar sırasında su bastı. Eşimle çok zor günler geçirdik ve evimizi taşımak zorunda kaldık. Bu anlamda bize yardımcı olan bir sigorta aracısı, babası ve oğluyla günler boyunca sigorta şirketleriyle, bizle, eksperle mekik dokudu. O kadar çok çaba sarf etti ki o aracının mesleğine verdiği önem, aklını kullanması, kalbini kullanması çok çok önemli. Meslekleri icra ederken hakikaten insanı insan yapan ve evrendeki her şeyden ayırt eden aklı ve sevgiyi kullanmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aracılık ve sigortacılık hakikaten çok zor bir meslek. Diğer sektörlerdeki gibi çok fazla satışın kar anlamına gelmediği, insan faktörünün öne çıktığı bir meslek. Bu açıdan bakıldığında sigorta teknolojisi aracıları insanlara, yani müşterilere, çalışanlara, kanallarına, sizin söylediğiniz gibi iklime daha çok, daha hızlı yaklaşmasını, aklını ve kalbini daha rahat, daha kolay ve daha birbirine entegre çalıştırmasını sağlayacak. Yapay zekaya zekayı veren, onu yöneten ve yönlendiren insan olacak. Hiçbir zaman değişmeyecek. Yapay zeka nereye giderse gitsin bizler onu yöneteceğiz. Çünkü akla, en önemlisi kalbe sahip olanlar bizleriz. Doğru kullanıldığında, ki doğru kullanmamız gerekiyor, görevimiz bu, büyük değer katacak. Geleceğe daha pozitif, daha umutla bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Quick Sigorta'ya tebrik ediyorum bu arada Levent Bey. İlk 3 ayda 350 bin poliçeyi, 7 ayda 760 bin poliçeyi kazandıran şey sadece sigorta teknolojisi değil, onu kullanmayı çok iyi bilen aracılar, çalışanlar, biz sağlayıcıların hep birlikte tek bir amaç uğrunda nasıl çalıştığının göstergesi. InsurTech'in büyüklüğüne bakacak olursak 2014'te 99 işlem oluyor. 2016'da 179'a,
ve 179 işlemde de toplam 1,8 milyar dolar yatırım yapılıyor. Giderek büyüyor. Startuplara bakarsak 2014'te 212 startup kurulurken 2015'te 278, 2016'da 364'e çıkıyor ve hızla büyüyor. Sigorta teknolojisini son olarak toparlıyorum. Sigorta teknolojisinin en çok kullanıldığı Avrupa ülkelerinden bir tanesi biliyorsunuz İngiltere. Dünya pazarının 4.'sü. Amerika, Çin ve Japonya'dan sonra geliyor. Büyüklüğü var. Tabii ki şeyleri çok büyük. Gayri safi milli hasıları çok büyük. 320 milyar dolar büyüklüğünde bir sektör bu. Ve çok büyük oranda online internet sigortacılığının en yaygın olduğu ülkelerden bir tanesi. Aracılar yok oldu mu dersiniz? Sigorta şirketleri yok oldu mu dersiniz? 900'ün üzerinde sigorta şirketi var. 330 bin çalışanı var. Bunların 120 bin tanesi belki direkt olarak hizmet veriyor. Ama baktığınız zaman bizim sektörümüzde 13.500 çalışan var, 80 milyon insan yaşıyor. Belki iş yapma Yürüme- biçimi değişerek Yürümemiz meslek gereken, değişiyor. evet, yürümemiz gereken yol çok fazla. Daha fazla çalışana, daha fazla sigorta şirketine, daha fazla insana gerek duyacağız. Yapay zekalar geliştikçe insana olan önem daha fazla artacak. Çünkü biz bu şekilde daha fazla aklımızı, kalbimizi kullanmayı öğreneceğiz. Müşteriye daha fazla yaklaşıyor olacağız, daha hızlı hareket edeceğiz, daha güzel şeyler bulacağız ve sektörü ve pazarı geliştirdikçe aracıya çok daha fazla ihtiyaç olacak. Burada sigorta teknolojisinin önemini anlayan sizler gibi şirketler, aracıların ve ekosisteminin teknolojiyi en iyi şekilde kullanmasına çaba gösterenler, teknolojiyi en iyi şekilde, müşteriyi en iyi şekilde anlayan, sürekli gelişen, cevap verilmesi ancak teknolojiyle mümkün olan ekosistem ihtiyaçlarına çözüm götürenler öne çıkacak ve farklılaşacak ve hiçbir zaman bence yok olmayacak. Ercan Bey Çok teşekkürler. teşekkürler. Önemli bir konu.